Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz çok şık plaj çantasını çalışacağız. Arkadaşlar, ünlü bir markaya ait bir çantaya benzetmeye çalıştım. Birebir renkleri aynı değil. Diğer çantayı hemen şöyle sağ veya sol üst köşeye koyacağım. Oradan renklerine bakarak aynısını yapabilirsiniz. Örülüş tarzı aynı şekilde. Fakat renkleri tam olarak aynı değil ama bence çok güzel oldu. Ben bunu plaj çantası olarak kullanacağım için içine astar takmadım. Orijinalinde astarı da var arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. İçini de gayet geniş. Rahatlıkla günlük de kullanabilirsiniz. Plaj çantası olarak da kullanabilirsiniz. Ölçüleri orijinalinde de 43'e 30'du arkadaşlar. Eni 43, boyu 30'du. Bizimki 40'a 30 oldu. Ama sizler yine ölçüyü ayarlayarak tam orijinalinkinin gibi 43'e 30 yapabilirsiniz. Hemen başta şunu da hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar grup ve trabzanlarla ilerliyoruz. Gruplarımızı yaptıktan sonra trabzana geçtiğimizde bir iki tane fazladan trabzan olabilir. O yüzden trabzanlarınızı sayarak ilerleyin. Fazla trabzan çıktığında eksiltme yaparak devam edebilirsiniz. Yani eksiltmeyi nasıl yapıyorduk? İki tane trabzana bir trabzan yaparak eksiltme yaparak ilerleyebiliyoruz. Her zaman dediğim gibi videoyu baştan sona izleyin arkadaşlar. Daha sonra örmeye başlayın. Çünkü sizlerle birlikte ben de ilk defa yapıyorum. Yanlış bir şey yaptığımda size diyorum ki burası yanlış oldu, bu şekilde düzeltebiliriz diyorum. O yüzden hemen videonun başında iplerinizi alıp benimle beraber örmek yerine önce videoyu izliyoruz. Her video için söylüyorum bunu. Önce videoyu izliyoruz. Sonuna kadar daha sonra iplerimizi, tığlarımızı alıyoruz ve aynen aynısının tıpkısı çantamızı çıkarıyoruz. Evet, hemen iplerimden bahsedeceğim. Arkadaşlar çile halinde aldığım kağıt iplerle ördüm. Ben benim arta kalan iplerimi kullandım. Çantayı tarttığımda iplerim küçük küçük olduğu için tam ne kadar ördüğümü bilmiyorum ama şu anda hassas tartıda tarttığımda 350 gram geliyor. Yani 350 gram ip kullanmışım. Tığ 3 milimlik tığ kullandım. Ama eğer eliniz çok sıkıysa 3,50 milimlik tığ kullanabilirsiniz. Hemen diğer tarafını da gösteriyorum. Arkası da önü de aynı. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Yine her zamanki gibi hatırlatmakta unuttuğum bazı şeyler olursa, hatırlatmadığım bazı şeyler olursa tabii ki açıklamalar bölümüne yazacağım arkadaşlar ya da siz de rahatlıkla sorabilirsiniz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, ben toplamda 45 tane zincir çektim. Benim çektiğim 45 zincir ölçüsünü vermem gerekirse hemen şöyle ölçüyorum. Şöyle 30 santim arkadaşlar. Toplamda 30 santimlik bir zincir çekelim. Çift ve katları olsun. Sonunda da bir tane trabzanla biz toplamda 46 trabzan yapacağız. Yani çift sayı olacak. O şekilde ayarlarsanız istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. Şimdi ben 45 zinciri çektikten sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şöyle en son zinciri tırnağımla tutmuştum ve en son zincire batıyorum. Tırnağımla tuttuğum zincire ikili trabzanlar yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde her bir zincire bir tane ikili trabzan yaparak devam edeceğim. Her bir zincire bir tane trabzan, toplamda 46 tane ikili trabzanım olacak. Evet arkadaşlar, sonuncu zincirime de batıyorum ve toplamda 46 tane ikili trabzanım var. Burada bir iki zincir çekiyorum, hatta 3 çekelim ve hemen dibine değil onun yanındakine batıyorum ve her bir trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 3 sıra ikili trabzan yapacağız
Üçüncü sırada rengimi değiştireceğim. Şu an ikinci sıradayım. Bu şekilde sıra sonuna kadar her bir trabzana batarak ikili trabzan yapalım. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna kadar ikili trabzanlarımı yaptım. Burada ipimi koparacağım. Bu renk ipinizi koparmayabilirsiniz. Yürüterek devam edebilirsiniz. Ama ben kopararak yapmayı tercih ediyorum. Hemen şöyle ipimi kestim. Daha sonra diğer renk ipimi alıyorum. Lila ipimi. Hemen ipime bir düğüm atıyorum. Burada da ilk zincire battım. 1-2 zincir çekmem yeterli oluyor. Düğümle beraber 3 tane olacak. Arkada muhakkak iplerimi yürütüyorum ki saklaması kolay olsun. Ve burada da her bir trabzan tepesine birer tane ikili trabzan. Yani burada 3 sıra ikili trabzan yapmış oluyoruz renk değiştirerek. Bu şekilde tek tek batıyorum ve ikili trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Muhakkak arada sayın. Fazla batmış olabilirsiniz, eksik batmış olabilirsiniz. 46 ise 46, daha azsa atıyorum 40 trabzan da yapmış olabilirsiniz. 40 ise 40. Yani muhakkak sayın ki yamulmalar olmasın. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Yine ipimi koparıyorum. Bir zincir çekerek yine tekrar kese kağıdı rengime geçeceğim. Bu benim ana rengim. Bunu çoğunlukla kullanıyorum. Hemen burada 3 sıradan sonra şöyle göstereceğim hemen. Bakın 3 sıra ikili trabzan, daha sonra 3 sırada gruplarımızı çalışacağız. Hemen gruplarımızda ilk zincir tepesinden başlıyorum. Şöyle trabzan diyelim buna. Zincir çekerek bir trabzan oluşturmuştuk. Hemen burada 2 zincir çekiyorum. Arkadan ipimi yürütüyorum. Aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yaparak üçlü trabzan yapmış oluyorum. İlk trabzan tepesine 3 tane ikili trabzan yaptım çektiğim zincirle beraber. Arada hiç zincirim yok. 1, 2, 3. trabzana batıyorum. 3 tane ikili trabzan gruplarımı yapıyorum. 2, 3. Arada hiç zincirim yok. 1, 2, 3. trabzan tepesine battım. 3 tane ikili trabzan, eminim ki anlaşıldı. Arada zincir yok. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3. trabzan tepesine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum sıra sonuna kadar. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bakın ipimi de arada yürütüyorum. Tığın başını doladım. Bakın 3 tane kaldı. 1, 2, 3. yani son trabzana battım. Yine buraya 3 tane ikili trabzan yaptım. Normalde usta örgücüler bir bakışta bu modeli anlayacaktır. Ama benim için öncelik hep yeni öğrenenler olduğu için şöyle buralarını ayrıntılı bir şekilde göstermek istedim. Yani 3 sıra ikili trabzan, 1 sıra grup. Şimdi bir sıra daha grup yapacağız ama rengimizi değiştireceğiz. Bu renk sıralamasını siz tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde elimde olan renkleri kullandım. Bir de şöyle burayı önce bir göstereyim. Bakın ilk trabzana batıyorum. Burada yine grup yapacağım çünkü. İpimi sabitledim. 2 zincir çekiyorum. Daha sonra bunu saklayacağım. Burada saklayamıyorum. Bakın gruplarımın boşlukları var. Hemen o grubun boşluğuna battım. Her grubun boşluğuna 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 2, 3. Diğer boşluğa battım. 1,
2 ve 3. Şöyle her boşluğa 3'er tane ikili trabzan, arada zincir yok arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Az önce de diyeceğimi de unuttum. Esinlendiğim çantanın da renk kombinasyonu, sıralaması bu şekildeydi. Ana renkler bu şekildeydi. Renkler aynı olmasa da renk sıralamaları bu şekildeydi. Zaten onun fotoğrafını da koyacağım. Ondan esinlendiğimi daha önce de söylemiştim. Ben bu sırayı bu şekilde devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Bakın burada bir tane grubum kaldı. Tığın başını doladım. Son trabzan tepesine batıyorum. Burada ikili trabzan yaparak bitiriyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Burada kaç tane ilk sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane. Bir üstte bir eksik olacak, 15 tane olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet. Bir sıra 16, bir sıra 15, bir üstteki yine 16 olacak. Bunlara dikkat edelim. Sayarak yapalım. Üst üste söylüyorum biliyorum ama yamuk olmaması için bu çok önemli. Şimdi yine aynı yöntemle başlıyorum. Bu sefer bakın zincirle başladığım için zincirin içine batıyorum. Yine aynı yöntemle kapattım. 2 zincir çektim. Arkada ipimi yürütüyorum ve bu boşluğun içine 2 tane daha trabzan yaparak 3 tane trabzan yapmış oluyorum. Arada hiç zincir yok. Yine boşlukları tek tek batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Her boşluğa 3 tane ikili trabzan, sıra sonuna kadar devam ediyorum. Aralarda zincir yok. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldim. Tığın başını doluyorum. Bakın burada da boşluğum var. İkili trabzan ve grubun arası. Hemen buraya da 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi diğer rengime geçeceğim. Bu sefer ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. Evet, yeşil ipimi aldım. Bu yeşil kağıt ip bayağı bir inceymiş diğerlerine göre. Hemen bakın, ilk trabzan tepesinden başlıyorum. Şöyle bir düğüm attım. 2 zincir çektim. Arkada ipimi yürütüyorum. Ve her bir trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Buraya kadar göstermemin sebebi trabzanlara nasıl geçiyoruz? Gruplara nasıl geçiyoruz? Gruplara nasıl devam ediyoruz? O yüzden buraya kadar göstermek istedim. Yeni başlayan arkadaşlar buralarda biraz duraksayabilir. O yüzden buraya kadar göstermek istedim. Diğer taraflarda aynı ilerliyor. Farklı bir yöntemi yok. Size hemen daha önceki ördüğümü göstereceğim. Burada arkadaşlar bu şekilde bakın, her bir trabzan tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Arada zincir olmadığı için ise hiç zincir boşluğu falan yok. Sadece trabzan var. Trabzan tepelerine batıp trabzan yapıyorum. Daha sonra bu yeşilden sonra 3 sıra daha kese kağıdı renginden ikili trabzan, sonra krem, sonra gruplara geçiyorum. Bunu size daha önce ördüğümü göstermek istiyorum. Hemen kameramı ayarlayayım. Şöyle ekran kaydı almanız için. Evet. Bakın şöyle sıralamaları görüyorsunuz. 3 sıra burada. Grubum var. 1, 2, 3, 4, 5 sıra ikili trabzan var. Yine 3 sıra grup örmüşüm. 1 sıra ikili trabzan. 3 sıra grup. Yine 5 sıra ikili trabzan. 3 grup ve
3 sıra ikili trabzan şeklinde ilerlemişim. Ana renkleri aynı bu şekilde uygulayın. Ana renginizi bu sıralamalarla. Diğer renkleri de istediğiniz renklerde kombinasyon edebilirsiniz. Bu şekilde ekran kaydı alabilirsiniz ve sıralamanızı bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen şöyle ölçü vermek istiyorum. Şöyle 41,5 santim eni arkadaşlar. Boyunu ölçecek olursam tam 30 santim. Zaten normalde ben diğer çantaya baktığımda orijinalinde de 30'dan 43 santimdi. Özellikle baktım ölçülerine. Bu da eni 2 santim falan kısa olmuş ama o çok önemli değil. Sizler bunu daha da büyütebilirsiniz. Daha da küçük yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben de aynı bu şekilde bu sıralamayı takip ederek aynı şekilde örüp parçamı bitiriyorum. Böyle 2 tane parça öreceğiz arkadaşlar. Daha sonra da kenar bölümlerine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, ben hem 2 tane parçamı ördüm. Şöyle göstermek istiyorum. Ve diğer parçaları da kamera arkasında ördüm. Bunların ebatlarını ve nasıl örüldüğünü de birazdan göstereceğim. Şöyle hemen göstermek istiyorum. 2 parça askı ördüm. Ve hemen şunu göstermek istiyorum. Bir parçada şöyle kenarlarına dikeceğimiz parçayı ördüm. Hemen bunların şöyle ölçülerini vermek istiyorum. Arkadaşlar 18 tane zincirle başladım. Daha doğrusu 17 zincir ve 18'e tamamlayarak toplamda 18 tane ikili trabzanla örmüş oldum. Bu 9,5-10 santim diyebiliriz arkadaşlar. Benim için ideal. Hemen boyunu da biraz anlatacağım. Tam manasıyla onu denk getiremeyebiliriz. O yüzden onun ipucunu da size birazdan göstereceğim. Öncelikle bu ördüğümün ölçüsünü vermek istiyorum. Tabii ki ben bunları ütüledim. Şöyle 96 santim uzunluğunda örmüşüm. 10 santim eni diyebiliriz. 96 santim boyu. Diğer askılarıma gelince bunları da 8 tane tekli trabzanla ördüm. Hemen şunun ölçüsüne bakıyorum. 4 santim. Hemen boyu, bunu direkt böyle takacağım. Benim için yeterli. Tabii bu uzunluklar size göre değişebilir. Daha kısa, daha uzun yapabilirsiniz. Şu an benim ördüğüm 61 santim arkadaşlar. Bundan 2 tane ördüm. Şöyle tek tek göstermek istiyorum. Ölçülü ölçülü. Sonra şaşırmayalım. Gördüğünüz gibi şöyle yine ekran kaydı alabilirsiniz. Renk sıralamasını ikili trabzan, grup trabzan şeklinde sıralamaları almak için ekran kaydı yapabilirsiniz. Hemen şöyle ipimi alıp öncelikle şu geniş parçayı nasıl ördüğümü göstermek istiyorum. Eminim ki göstermeme hiç gerek yok. Ama bilmeyen arkadaşlar için ve kenarları şöyle hemen göstermek istiyorum. Ne kadar düzgün, bakın iki tarafında. Bu da aynı şekilde, hiç çıkıntı yok. Düz bir şekilde örebilmek için hemen şöyle kısa bir şekilde anlatacağım. Şöyle 6 tane 7 tane zincir çekeceğim. Şöyle ben buna 17 zincir çektim. 18 ikili trabzanla devam ettim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekelim. En son zincirden tutuyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Her bir zincire bir tane batarak ikili trabzan yapıyorum. Kenarlarını göstermek için özellikle bunu göstermek istiyorum. Nasıl düzgün ilerleyeceğiz. Bakın sona kadar gittim. 7 tane zincir çekmiştik. Sanırım 8 tane ikili trabzanımız oldu. Evet. Şimdi bu sırayı bu şekilde tamamladık. Hemen dönüşte hiç zincir çekmiyorum bakın. Hemen ilk trabzanın tepesine batıyorum. İlmek aldım.
Bakın ilmek aldım. Sık iğne ile kapattım. 2 tane ilmek var şurada. İlk değil, ikinci ilmeğe batıyorum. İlmek alıyorum. Kapattım. Bakın burada bir tane ikili trabzanım oldu. Ve bunu bu şekilde yine ikili trabzanlar yaparak devam ediyorum. Bir sıra daha göstereceğim. Eminim ki anlaşılacak. Şöyle sona kadar devam ediyorum. Mutlaka sayın arkadaşlar. Evet. Sonuncuya da battım. Bakın hemen dönüşü göstereceğim. Döndüm. Hemen ilk trabzan tepesine battım. Sık iğne. Birinci değil, ikinci ilmeğin arasına battım. İlmek aldım. Trabzanımı tamamladım ve döne döne bu şekilde devam edeceğim. Başka bir işlemim yok. Diğer askı taraflarını ise şu şekilde yapacağız. Askıda da yine şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Onda da 7 zincir çektim. Sonuncusunda 1, 2 zincir çektim ve ilmek alıyorum. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. İlmek aldım. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Bakın burada tekli trabzan yaptım. İkili trabzan biraz hoş görünmez diye düşündüm. Daha sıkı, daha tok olsun istedim. İkili trabzan daha çok inceltiyor çünkü. O yüzden böyle dolu dolu olsun istedim. Onda da aynı yöntemi yaptım. Kenarları düzgün olsun diye. Sonuncuya attım. Çevirdim. Dibine batıyorum. Sık iğne yaptım. İkinci ilmeğin arasından geçirdim. Bir sık iğne yaptım. Diyeceksiniz ki bu ikili trabzandı. Bu şekilde yaptığınızda düzgün duruyor. Hemen şöyle göstereyim. Bakın. Hiçbir yamukluk falan olmuyor. Onu da söylemek istiyorum. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Battım. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Sona kadar gelelim. Şöyle, evet. Sayalım. Bakın sonda bir tane kalıyor. Onu hep unutabilirsiniz. O yüzden sayarak yapın. Şu anda ben fazla eksik yapmış olabilirim. Çünkü sayarak yaptım diğerlerini de hep. Çok düzgün olmadığı için şu zincir bölümleri orada bir atlama olabiliyor. O yüzden 8 ise 8 devam edelim. Kaçsa o şekilde devam edelim. Ölçülerini zaten verdim. Hemen şurada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar şuralarda hemen şimdi yeni geldi aklıma. Hemen hatırlatmak istiyorum. Bakın. Şimdi burada üçlü gruplar yaptık. Bir üste çıktık. Burada 2 tane fazla trabzan çıkıyor. Bunları yedireceğiz. Yani 2 tane trabzana batıp bir trabzan yapacağız. Az önce de dedim ya hani ilerlerken sürekli sayın diye. O yüzden sayı çok önemli. Ben de sürekli yaptım ama 2 tane trabzan fazla çıktı. Şuraya geldiğimde yani toplu gruptan tekli trabzana ikili trabzana geldiğimde sanki 2 sayı fazla çıktı. O yüzden sayın. Fazla geldi. Hemen eksiltiyoruz. Eksilterek devam ediyoruz. Başka bir işlemi yok. Fazla eksik gelmez zaten. Eksik gelirse de aynı trabzana 2 kez batarak çoğaltıyoruz. Bu şekilde ayarlamanızı yaparsınız. Bu hatırlatmayı başa da ekleyeceğim. Muhakkak videoyu tamamen izlemeden çantaya zaten başlamayın diyorum her zaman. Çünkü bu çantadan ben milyonlarca kez yapmadım. Ben de ilk defa yapıyorum. Size uygun bir dille daha güzel nasıl olur beraber yapıp örüyoruz arkadaşlar. O yüzden bir videoyu tamamen izleyin. Ondan sonra çantanıza güzel bir şekilde başlayın diyorum. Şimdi birleştirme kısmına geleceğiz. Şimdi burada ufak bir detay var demiştim. Bakın şöyle ben göz kararı ölçtüm. Şimdi bunları tek tek ben ütüledim. Bakın şöyle tam geliyor. Ama ben bunu birleştirdikten sonra şu
kısım daha kısa gelebilir. Daha uzun gelebilir. Ne yapacağım? Bakın burada ben burayı koparmadım. Uzun gelirse sökeceğim. Kısa gelirse bir sıra daha örüp devam edeceğim. Böyle bir yöntem buldum. O yüzden ben size ölçüyü verdim. Bu ölçüde yapın. Şimdi burayı birleştireceğiz. Bakalım uzun mu gelecek, kısa mı gelecek? Ona göre ayarlamamızı yapacağız. Hemen şöyle şuradaki artık iplerimi de saklamıştım zaten. Hemen onları da kesebilirim. Evet. Hemen şu bölümden başlıyorum. Bakın uç kısımdan şöyle başlayacağım. Sık iğnelerle şuraya kadar dikeceğim arkadaşlar. Kamera biraz açısı iyi değil herhalde. Hemen açıyı düzeltip dönüyorum. Evet, açıyı düzeltip hemen döndüm. Şöyle ipime bir düğüm atıyorum. Bakın bunu şöyle tam eşit tutuyorum. Ve buradaki ilk zincirle bakın. Şöyle ilk zincirle karşıdakinin ilk trabzanına battım. Şöyle bir sık iğne ile başlıyorum. Evet. Daha sonra tek tek karşılıklı şekilde batarak sık iğne yapacağım. Başka bir işlem yok. Burası biraz çıkıntılı olsun istediğim için böyle sık iğne ile devam edeceğim. Bakın karşılıklı gelen şöyle ilmeklere batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Eminim ki anlaşıldı. Şöyle hemen bakıyorum. Evet, bakın istediğim görüntü bu. Bu şekilde nereye kadar birleştireceğim? Şuraya kadar birleştirip buradan da dönerek devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben burayı dediğim yere kadar, şuraya kadar birleştireceğim. Aynı yöntem şöyle karşılıklı tutuyorum. Bir gerilme falan olmasın. Bakın buralardan ayraçla tutturabilirsiniz. Bir gerginlik, bir potlanma olmaması için. Şöyle tutturun bunu. Daha sonra örerek devam edin. O zaman bir potluk da yaşamazsınız. Ama benim gibi yaptığınız gibi şöyle karşılıklı battığınızda yine potlanma olmayacaktır. Bakın bu şekilde dediğim yere kadar örelim. Evet arkadaşlar, bakın tam dediğim köşeye kadar birleştirmemi gerçekleştirdim. Şimdi şöyle buraya döneceğim ama ben buraya dönerken yine hiç eksiltme arttırma yapmadan şöyle bir denemek istiyorum. Ama eğer burada bir kasma yaparsa aynı yere 2 kez batabilirsiniz arkadaşlar. Kasma yaparsa ben yapacağını düşünmüyorum. Şöyle karşısına gelen ilmeklere batıyorum. Şöyle döndüğümü düşünüyorum. Evet, şöyle birlikte bakacağız. Bence bu şekilde tamamdır. Bakın şöyle döndüm. Tam karşılarına batalım ki burada bir potluk yaşamayalım diye düşünüyorum. Evet. Bakın tam karşılarına batıyorum. Hemen şurada bir potluk var mı diye bakacağım. Şöyle, hayır yok. Bakın. Hiç burada eksiltme arttırma yapmayalım. Bu şekilde devam edelim bence. Evet. Bu şekilde ben devam edeceğim. Şöyle geleceğim. Çok uzun burayı göstermeme gerek kalmadı. Önemli olan başlangıç ve bu noktayı göstermekti. Burada da aynı. Yine burada tabi kasma yaparsa sizler onu kendiniz ayarlarsınız. 2 tane aynı yere batabilirsiniz. Buraya geldiğimde ise bakalım eksik mi kalacak, fazla mı kalacak? Eksik kalırsa örmeye devam edeceğim. Fazla kalırsa da sökeceğim arkadaşlar. Böyle bir yöntem buldum. Evet, ben hemen şuraya gelene kadar örüp, daha doğrusu birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Gördüğünüz gibi komple sık iğne yöntemiyle 2 parçayı birleştirmiş oldum. Son bir kaldı.
burayı da birleştirip hemen anlatmaya başlayacağım. Arkadaşlar bir sıra fazla geldi. Bir sırayı söktüm. Şöyle ipimi de kopardım, bağladım. Yani bir sıra eksik örmüş oldum. Sizler de aynı yöntemi kullanıp bu sıraya geldiğinizde fazla geldiyse söküyoruz, az geldiyse bir sıra daha örüp devam ediyoruz. Eminim ki anlaşıldı bu değişim. Hemen şöyle burayı bitirip bir zincir çekelim burada. Hemen karşı tarafa geçeceğim. Evet. Bu tarafı birleştirmiş olduk. Burada zaten sık iğneyi yapacağımız için şunu şöyle saklayarak buraya sık iğnemizi yapabiliriz. Şöyle hemen bunun iç tarafını şöyle biraz kamerayı uzaklaştırayım. Evet. Bakın iç tarafı da şu şekilde görünüyor. Tekrar dış tarafını göstermek istiyorum. Bence gayet güzel oldu. Ben içime sindi. Evet. Diğerini de hemen şöyle alıyorum. Şunu da şu şekilde birleştireceğim. Ama şimdi aynı şekilde birleştirme yapabilmem için ben burayı şöyle bakın tam hizaya getiriyorum. Şöyle şurayı iğneleyeceğim ki ben bu noktaya gelene kadar kayma olmasın. İlk başta rahat bir şekilde yapıyoruz. Yeter yetmez onu ayarlayabiliyoruz ama şimdi artık tam ayarlandığı için burayı da tam ayarlamamız lazım. Yani şu şekilde denk gelmesi lazım ucu ucuna. Evet, burası okeydir. Diğer tarafı da aynı şekilde yapacağım. Kayma olmaması için şu tam uç kısmına geldiğimde burayı da ayraçla birbirine bağladım. Evet. Şimdi aynı yöntemle burayı da birleştirmeye başlıyorum. Bu ayraçla bunu yapmayı ihmal etmeyin. Çünkü hani fazla batarız, eksik batarız. Bir yamulma olmasın, tam denk gelmesi için bunu yapıyorum. Ve diğer tarafla aynı yöntemle birleştirmeye başlıyorum. İlk gördüğünüz gibi trabzanlardan batırıyorum ve karşıya gelen ilk hemen önümdeki trabzan tepelerine batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Eminim ki anlaşıldı. Burayı uzun uzun göstermeme gerek yok. Bu şekilde ben yine etrafını tamamen sık iğne ile birleştireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Burayı da birleştirmiş olduk. Kameranın aldığı kadar göstermek istiyorum. Bakın. Hem arkadan hem önden bu örmüş olduğumuz şeridi birleştirmiş olduk. Şimdi orijinalinde sadece bir sıra tekli trabzan vardı. Ben de birebir aynısı olsun istiyorum. Bu şeridi de aynı şekilde. Normalde biz bunu 3 parçaya ayırıp şuradan da bir şerit yapıyorduk ama ben orijinaline baktığımda tek parça olduğu için bu şekilde yaptım. Ve yine şöyle tam şuraya gelelim. Bakın ben burada ipimi kırmadım. Hemen şöyle hiç zincir çekmeden dibine batacağım. Şu ipleri de arkada yürüteceğim. Şöyle bir sık iğne yapıyorum. Yine aynı yöntemle, yani şu kenarları yaptığımız aynı yöntemle şöyle bir trabzan yapmış oldum. Daha sonra tığın başını doluyorum. Bakın şurada da artık ipim var. Onu da yürütmeye çalışıyorum. Bugün kamera açısını çok ayarlayamadım. Hem çantayı görün istiyorum, hem de ikisini bir yapamıyorum herhalde. Şöyle burası çok açılmış. Şuradan alacağım. Şu düzgün görünsün diye. Evet. Daha sonra hem arkadan artık ipimi yürüteceğim, hem de şöyle tek tek batarak tekli trabzan neydi? 3 ilmeği aynı anda alıyorduk. Tırnağım için kusura bakmayın. Kağıt ip biliyorsunuz ikiye ayırdı tırnağımı. Birazdan onu da keseceğim. Yapacak bir şey yok. Olan tırnaklarım oluyor. Bu şekilde tekli trabzanlarla tüm bir etrafını çantanın
öreceğim arkadaşlar. Sadece tekli trabzan. Daha sonra ipimi koparacağım ve bir iğne yardımıyla ipimi saklayacağım. Gereğinden fazla uzadığını düşünüyorum videonun. Gerçekten çok kolay bir çanta ama ayrıntılarını göstermek biraz videoyu uzatıyor. Göstermeye de çalışıyorum. Gördüğünüz gibi her bir sıraya bir tane tekli trabzanımı yaptım. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. İpimi koparacağım. Daha sonra da askılarımızı dikeceğiz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Bir sıra şöyle göstermek istiyorum. Tekli trabzan yaptım ama çok istediğim görüntüyü alamadım. O yüzden son olarak bir sıra sık iğne gitmeye karar verdim. Gördüğünüz gibi istediğim görüntüyü alamadım. Çok düzgün ilerlemedi. Şöyle hemen şuralarda olan toplu trabzanlar yüzünden biraz girintili çıkıntılı oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Ama sizde bu görüntü olmazsa bu şekilde bırakabilirsiniz. Dediğim gibi orijinalde sadece tekli trabzan sırası vardı. Ben hemen buraya şöyle hemen dibine battım, birleştirdim burayı. Daha sonra dibine battım, ilmek aldım, sık iğne. Yine bu sırayı bu şekilde sık iğne yapacağım. Biraz daha orayı düzeltmiş olacağıma inanıyorum. Bu şekilde tek tek ilmeklere batarak sık iğnemi yapıp daha sonra da askılarımı dikmek için burada olacağım. Evet arkadaşlar, bir sıra daha sık iğne ördüm ve bitirdim arkadaşlar. İpimi sabitledim. Çantamız bitti. Şimdi askılarımıza gelecek olursak, ben yine şu köşeyi ütüledim, onu da söylemek istiyorum. Askıları dikmeden önce ütülememiz gerekiyor. Bakın, bu şekilde de askıları dikebiliriz ama ben içten dikeceğim. Yine orijinalinde aynı şekildeydi. Tam olarak nerelere dikeceğiz? Bakın, aynı renkte olan şu çizgiler var ya, tam oraya değildi, biraz daha geriye. Şu şekilde olacak yani. Diğeri de aynı şekilde. Tam olarak yerini göstermek istiyorum. Bakın şöyle. Uzunluğu da bence ideal. Normalde fazla bile uzun örmüşüz diye düşünüyorum. Siz onu kendi ayarlamanızı yaparsınız. Şöyle yapalım. Çok da kapalı olsun istemiyorum. Bir ayarlamayı beraber yapalım. Şöyle yeşilden başlayalım, bence daha iyi olacak. Şöyle bir ucu yeşile değsin. Evet. Şu şekilde bakın. Şöyle diğerini de şöyle yapsak orta mesafe yeterli olur diye düşünüyorum. Hemen iğneme ben geçirmiştim ipimi. Şöyle içe alıyorum. Şöyle ne çok uzun ne çok kısa bırakmak istiyorum. Ortalama bir mesafede şu şekilde benim için yeterli. Ve burada istediğiniz gibi dikebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle şurayı bir bağlamak istiyorum. İpin ucunu. Daha sonra da bunları gizleyeceğim. Şöyle bir kere bağlamam yeterli. Şöyle düzgünce dikelim, değil mi? Bu şekilde. Bakın,
iç tarafını da dikmiş olduk bu yöntemle. Videoyu ben burada hızlı çekim yapacağım ama sizler yavaşlatabilirsiniz hızlı çekim yaptığım bölümü. Şimdi bakın burası kaldı. Burayı da aşağı doğru dikeceğim ve bitireceğim. Orijinal gibi olacak. Kesinlikle hiçbir aralık kalmayacak. Eminim ki anlatabildim. Şöyle biraz sıkıştıralım. Evet. Evet, burada artık tamamladık. Şöyle içten yürütmelere başlıyorum. Şöyle şurada da bir düğüm atayım ki çözülmesin ipim. Şöyle bir sıkıştırayım. Biraz daha içten yürüteceğim. Daha sonra ipimi keseceğim. Evet, bence gayet sağlam oldu. Bakar mısınız? Şuradan ipimi de saklayacağım. Gayet sağlam oldu. Bakar mısınız? Diğerini de aynı şekilde ve arkasındaki askıyı da takıp hemen döneceğim. Şu şekilde görünüyor. Tekrar göstermek istiyorum. Bakın. Evet, bence çok güzel oldu. Askıları da takıp diğer askıları da takıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben askılarımı diktim ve şöyle bir çıt çıt ekledim. Orijinalinde astar vardı. Ben bunu plaj çantası olarak kullanacağım için içine astar dikmedim. Bu şekilde kullanacağım. Astara da hiç gerek yok ama orijinaline birebir olsun derseniz içine bir astar diktikten sonra ya fermuar ya da benim gibi bir çıt çıt ekleyebilirsiniz. Gerçekten ortaya çok şık, çok güzel bir çanta çıktı. Çok da kolay arkadaşlar. Çok kısa zamanda hemen örebiliyoruz. Sevdiklerinize, kendinize rahatlıkla kolayca örebileceğiniz bir çanta diyorum. Ve bugünlük de videomu sonlandırıyorum. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.